Herkese merhabalar efendim. Bu hafta bazı insanlar için geri dönüş yok. Eğer şu günlerde içinizde tarif edemediğiniz bir huzursuzluk varsa, beklediğiniz bir mesaj gecikiyorsa ya da birilerinin sizden böyle aniden soğuduğunu hissediyorsanız sakın bunları tesadüf olarak algılamayın. Çünkü 9-15 Şubat haftasında gökyüzü biraz daha idare ederim diyenleri özellikle hedef alacak. Bu hafta idare falan yok. Olan biten her şey görmezden geldiklerinize yüzleştirmek için yaşanacak. Evet, bu hafta bazıları gerçeği haykıracak. Bazıları ise böyle tek kelime etmeden her şeyi tek tek anlatacak. Ama ne olursa olsun maskeler düşecek. Evet, bu sefer onları yerine takmak mümkün olmayacak. Takılmasın da zaten. Salı günü Venüs Balık burcuna geçiyor. Ama kimse size pembe tablolar çizmesin. Ben de çizmeyeceğim. Olan neyse anlatacağım. Bu geçiş böyle romantizm falan değil, biliyor musunuz? Sert bir uyanış getiriyor. Kalbinizde kendinizi neyle kandırıyorsanız, aslında mutlu değilim ama hani diye susturduğunuz o iç sesiniz var ya, işte bu hafta önünüze dökülecek. Ve haftanın ortası 12 Şubat Perşembe günü görünmez bir eşik açılıyor. Büyük olaylar evet yaşanmayabilir. Ama zihninizde birçok şey netleşecek, biliyor musunuz? Bir kararın eşindeyseniz, iki yol arasında sıkışıp kaldıysanız ya da birinin niyetinden böyle emin değilseniz, o gün duyduğunuz bir söz, aldığınız bir haber ya da böyle içinize düşen o güçlü his tesadüf değil, biliyor musunuz? Artık anladım dediğiniz işte o an önünüzdeki koca bir yılın yönünü belirliyor olacak. Çünkü bu Satürn'ün size vermiş olduğu ilk net mesaj. Bunu artık bilmemezlikten gelemezsiniz. Üzgünüm, çünkü artık biliyorsunuz. Ve 14 Şubat. Evet, malum sevgililer günü, romantik gün, çiçekler, böcekler, hediyeler. Ama hiç de öyle değil. Çok sert. Satürn Koç burcuna geçiyor. Ve önümüzdeki 2,5 yılın temasını başlatıyor, startı veriyor. Sorumluluk, kaçış yok. Oyalama hiç yok. Yarım bırakılan hiçbir şeye tolerans yok. Kader bu hafta sizinle doğrudan konuşuyor. Direkt yüzünüze pat pat söylüyor. Ve sizi de ne yapıyor biliyor musun? Dinle diye. Dinle diye zorluyor. Evet, bu hafta hafif alınacak bir hafta değil. Evet, anladınız siz de. Bana bir şey olmaz diyenler var ya, en çok siz bu hafta zorlanacaksınız ya. Çünkü gökyüzü bu kez sadece burcunu değil, yükselen burcunu da doğrudan hedef alacak. Vereceğin ilk tepkiler, atacağın ya da atamayacağın adımlar önümüzdeki ayların yönünü çok net belirleyecek. İşte bu yüzden bu haftayı plansız geçme. Burcunu ve yükselen burcunu mutlaka izle. Şimdi bu enerjinin senin hayatında hangi kapıyı kapatıp hangisini zorla açtığını burç burç anlatmaya hazır mısınız? Ama şimdi burç burç anlatacağım ama kısa böyle bir hatırlatmam olacak. Biliyorsunuz, az önce de dedim, hem kendi burcunuzu hem de yükselen burcunuzu mutlaka izleyin dedim. Peki hala yükselen burç nedir diyen varsa bu kafa karışıklığını ortadan kaldıralım. Çünkü biliyorsunuz kanalımda yükselen burç nedir videosu hazırladım sizler için. Çok güzel, çok keyifli bir video. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Linkini de buraya bırakıyorum. Hadi gelin şimdi Koç ve yükselen koçlarla 9-15 Şubat haftasında bizleri neler bekliyor bakalım. Koç ve yükselen koç 9-15 Şubat haftası, yani iyi mi kötü mü diye etkilenecek bir hafta diye soruyorsanız bana, ya böyle bir hafta değil. Uyanık olman gereken bir hafta. Bak, çok net söylüyorum. Bu süreçte seni zorlayan şey olayların zaten kendisi olmayacak. Neden öyle dediğimi de anlatayım. Her şeyi hızla çözebileceğini sanma refleksin olacak. Gökyüzü bu hafta senden cesaret istemiyor, farkındalık istiyor. Ve 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde Koç'un aslında normalde güvendiği o netlik duygusu biraz bulanıklaşacak. Aşk ve ilişkiler tarafında bu alışık olmadığın bir yumuşama yaratabilir. Ne demek bu şimdi? Mesela normalde burada durmam diyeceğin bir davranışı tolere edebilirsin. Ya da bir mesaj, bir özür, bir duygusal çıkış seni böyle beklemediğin kadar etkileyebilir. İlişkisi olan koçlara bakalım. Şimdi bu hafta romantik gibi duruyor ama riskli. Kalbin hızlanıyor ama sınırlar biraz böyle gevşiyor. Bekar koçlar içinse iyi hissettirdiği için birine fazla alan açabilirsin. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta var. Bu hafta duygusal yakınlık uzun vadeli uyum anlamına gelmeyebilir. Yani kısa süreli flörtlükler diyelim bu duruma. Şimdi para tarafına bakalım. Venüs balık etkisi daha çok somut çalışacak.
Bunu hak ettim diyerek yapılan harcamalar, gereksiz riskler biraz canını sıkabilir. Birine yardım etmek isterken kendi bütçeni zorlamak sanıyorum bu haftanın çok önemli tuzaklarından. Aman bu tuzağa düşme, dikkatli ol. Hafta ortasına doğru özellikle Merkür Kuzey Ay düğümü etkisiyle zihinsel bir netleşme başlıyor diyebilirim. Uzun süredir idare ediyorum dediğin bir konu. Mesela iş ortamındaki bir düzensizlik, sürüncemede kalmış bir borç, böyle artık görmezden gelinemeyecek kadar belirginleşebilir. Ya yakıp yıkma derim ya da her şeyi bir anda böyle bitirme derim ben. Bu hafta doğru hamle zaten bu değil, olmamalı. Asıl kazanç ne biliyor musun? Sorunun neden hala orada durduğunu fark edebilmen. Zaten sizin için bu hafta az önce de belirttim. Farkındalık haftası. Kariyer ve yön tarafına bakalım. Şimdi bu hafta önemli bir eşik var sizler için. Ben bunu taşımak istemiyorum dediğin bir iş modeli, sorumluluk ya da rol varsa bunlar evet zihninde netleşecek. Ya bu hemen böyle istifa etmek ya da köprüleri yakmak anlamına gelmesin. Lütfen onu baştan söyleyeyim. Ya aynı şekilde devam edemeyeceğini kabul edebilirsin. Zaten bu anlama gelmekte. Ve 14 Şubat Cumartesi. Şimdi Satürn biliyorsun Koç burcuna geçecek ve Koç burcuna geçmesiyle birlikte senin için gerçek anlamda aslında yeni bir dönem başlıyor diyebilirim. Bu birkaç günlük böyle bir etki olmayacak biliyor musun? Önündeki yaklaşık 2,5 yılın zeminini atan bir geçiş olacak. Aşk tarafında ise böyle adı konmamış ilişkiler, kariyer tarafında bir gün bakarım dediğin hedefler, para tarafında ise hallederiz diye geçiştirdiğin planlar artık ciddiyet istiyor. Özetle sevgili Koç ve yükselen Koçlar, bu hafta senden hız beklenmiyor. Dürüstlük bekleniyor. Kaçarsan yemin ediyorum Satürn kaçtığın her şeyi önüne tekrar getirir. Aman dikkatli ol derim. Evet, hızımızı kesmeyelim, geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Şimdi boğa ve yükselen boğalar 9-15 Şubat haftası alıştığın zeminin yavaş yavaş kaydığını fark ettiğin ama bunu da böyle ilk anda kabul etmek istemediğin bir hafta diyebilirim. Yani ne oluyor diye afallayabilirsin. Şimdi normalde güvenli alanını korumakta evet biliyoruz ustasın ama şimdilik böyle gitsin, istikrar önemli dediğin aslında birçok şey sabit kalır sende. Yani sen bunu zaten becerirsin sabit tutmayı. Ama bu hafta hayat senden ne isteyecek biliyor musun? Geleceğini gerçekten bu düzenin üzerine mi kuracaksın? Yoksa sadece alışkanlığına mı tutunacaksın? Ve 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde senin için aslında en çok sosyal çevre ve gelecek planları tarafı bulanıklaşacak. Şimdi bir süredir görüşmediğin biri tekrar ortaya çıkabilir. Eski bir plan yeniden gündeme gelebilir. Burada boğa için aslında risk var. O da ne biliyor musun? Herkesi memnun etmeye çalışmak. Mesela aile içinde bir konuda senin fikrin sorulmadan karar alındığını fark edebilirsin. Ne var bunda? Alsınlar. Ama boş ver şimdi, hani tartışma çıkmasın diye de susabilirsin. Ya da bir arkadaşın senden maddi ya da manevi bir destek isteyebilir. Aslında içinden gelmediği halde ya kıyamıyorum, yardım edeyim gibi bir his olabilir. Bunu da kabul edebilirsin. Ama bu hafta boğa için ana ders ne biliyor musun? Başkalarının beklentileriyle, bak burası çok önemli, kendi uzun vadeli hedeflerini birbirine karıştırma. Yani yardımını yap ama kendi önceliklerini de lütfen ihmal etme. Ve hafta ilerliyor. Ne oluyor? Özellikle hafta ortasına doğru zihninde bazı şeyler netleşmeye başlayacak. Uzun zamandır böyle konuşulmayan bir aile meselesi, ertelenen bir ev planı ya da geleceğe dair belirsiz kalan bir karar böyle yeniden gündemine düşebilir. Ve 14 Şubat Cumartesi gününe geldiğimizde Satürn Koç burcuna geçmesi de senin için aslında içsel bir ciddiyet başlıyor. Bu dışarıdan böyle çok görülmeyebilir, anlaşılmayabilir ama içeride çok güçlü çalışır. Geleceğe dair imza atman gereken bir konu varsa, resmi bir evrak, uzun vadeli bir anlaşma, aileyi ilgilendiren bir karar, sonra bakarız deme lüksün yok. Gerçekten bak çok önemli bir hafta senin için. Doğru kararlar ver. Bu hafta boğa için evet rahat bir hafta değil, anladınız zaten, ama uyandırıcı bir hafta. Özellikle aile, gelecek planları ve uzun vadeli sorumluluklar alanında gerçeklerle yüzleşme zamanı sizler için. Evet, büyük hamleler yapmak zorunda elbette değilsin ama artık bazı şeyleri erteleyerek bu şekilde korunamayacağını da kabul etmen gerekiyor. Ya biraz yüzleşeceksin aslında. Korkma, cesaret et diyorum. Bu hafta aldığın kararlar ya da ertelediğin şeyler önümüzdeki yıllarda iyi ki ya da keşke dediğin anlara dönüşebilir. İşte bu keşkeleri yaşamamak için ne yapacaksın? Acele etmeyeceksin. Doğru zamanda doğru hamleleri yapacaksın. Ve geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi ikizler ve yükselen ikizler 9-15 Şubat haftası sizler için çok özür diliyorum ama zor bir hafta.
İyi tarafı var mı diye soracak olursanız var. Ama şimdi var ama bu iyilik rahatlatan değil. Yani üzgünüm söylemem lazım. Biraz ayıltan bir iyilik olacak. Yok canım kafamızı karıştırdın. Neler söylüyorsun diyeceksiniz. Şimdi bu hafta aslında en büyük risk ne biliyor musunuz ikizler için? Her şeyi konuşarak çözdüğünü sanmak. Çünkü bu kez mesele lafla değil, kararla çözülecek. Anlatabiliyor muyum? Hafta başında özellikle salı gününden itibaren iş ve sorumluluk tarafında biraz kafalar karışabilir. Evet normalde aynı anda kendimden de biliyorum 3-5 işi yürütebiliriz ama bu hafta bir noktada tıkanıp kalacağız. Haliyle insanız yani değil mi? Mesela bir toplantı üstüne toplantı yapılabilir ama bir sonuç çıkmayabilir. Herkes konuşur ama iş yine sana kalır. Yani bu hafta yeni bir iş başlatmak, yük almak, sonra bakarım diye söz vermek gerçekten doğru bir zaman ve hafta değil. İşte yapman gereken şey yapılmayacakları netleştirmek. Yani yapmaman gereken şey ise her şeye yetişmeye çalışmak. Anlatabiliyor muyum? Yapma, yetişme ama işte duramıyoruz. Kendimden de biliyorum. İlişkiler tarafında hafta maalesef karışık. İkizler için bu hafta iletişim haftası gibi yani görünebilir ama aslında yanlış anlaşılmalara çok açık bir hafta. Söylediğin şeyle böyle karşı tarafın alındığı şey örtüşmeyebilir. Özellikle partnerle ya da yakın bir aile üyesiyle yapılacak konuşmalarda böyle laf uzayacak. Uzadıkça da mesele büyüyecek, dağılabilir. Pek girmeyin bu tür konulara. Susun oturun derim. Yani ilk defa bu hafta susun bence. Haklısınız deyin geçin. Mesela sen çözüm önerdiğini sanırken karşı taraf seni duyarsız bulabilir. Bu hafta tavsiyem size gerçekten çok açık ve net. Uzun uzun açıklama yapma. Bak yine söylüyorum. Kısa ve net ol. He de ve geç. Buna ben de dahilim. İnşallah becerebilirim. Evet hafta ortasına geldiğimizde zihinsel bir netleşme yaşayabiliriz. Ama bu netleşme çok da keyifli olmayacak. Bir süredir ertelemiş olduğumuz bir karar, taşınma, iş değişikliği gibi konular artık böyle gitmiyor noktasına gelebilir. Burada ikizler için yine bir tehlike var. Ani kararlarla her şeyi yakmak. Ay huyumuzdur bu. Bir anda öfkeleniriz. Her şeyi yakıp yıkarız ama sonra da pişman oluruz. İşte bu hafta karar alamayabiliriz. Evet ama hazırlık yapmalıyız. Hafta sonuna doğru işin tonu biraz daha ciddileşiyor. Ya bizim için bu hafta gerçekten zor bir hafta. Baksanıza yani hiç olumlu bir taraftan konuşamadım. Şimdi herkesle aynı hızda yürüyemediğimizi fark edeceğiz. Tamam. Bunlar bazı arkadaşlıklar olabilir. Mesela bizi aşağı çekiyordur. Bazı planlar sadece laf olarak kalıyordur. İşte bunlar bizi gerer. İşte bu durum iyi mi kötü mü derseniz tabii ki zor ama gerekli de derim ben. Yapmamız gereken şey geleceğe dair gerçekçi planlara odaklanmak. Boş işlerle vakit geçirmemek. Para konusuna bakalım. İnşallah bu hafta para konusunda güleriz. Bakalım para konusunda da maalesef yine risk alma diyorum. Küçük bir harcama diye başlayan şey büyüyebilir. Özellikle böyle teknoloji, ulaşım, eğitim gibi alanlarda böyle gereksiz masraflara çok da açık bir hafta. O yüzden ne diyoruz? İmza atacaksak da bu tarz kararları vereceksek de mutlaka bir kere değil 2 kere okuyup düşünüp karar verelim olur mu? Hadi toparlayalım ikizleri. Bu hafta hafif geçmeyecek belli ama çok da boş geçmeyecek. Ne demek bu? Konuşarak kaçtığımız şeylerin artık düşünerek çözmemiz gerektiğini anlayabileceğimiz güzel bir farkındalık haftası diyelim ve noktalayalım. Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi yengeç ve yükselen yengeçler için 9-15 Şubat haftası o meşhur kabuğuna çekilme lüksünün elinden alındığı duygusal konfor alanının çatırdayacağı bir hafta. Evet hemen o kabuğa çekilirsin değil mi? En ufacık bir olumsuzlukta maalesef o kabuk bu hafta çatırdayacak. Ve bu hafta seni yoran şey aslında dış dünyadaki kaos olmayacak biliyor musun? Başkaları üzülmesin diye böyle kendi içine atmış olduğun yüklerin artık sığamayacak kadar yer bulamamasından kaynaklanacak. Yani düşün o kabuğuna bile sığamayacaksın. Ve 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçecek ve içindeki o fedakarlık kahraman uyanacak. Yani uyanacak tamam bu fedakarlık ama nasıl bir uyanış bu? Maalesef bu sefer tehlikeli bir boyutta. Yani kendini bir anda normalde hiç yapmayacağın bir duygusal yükün altında bulabilirsin. Mesela örnek vereyim. Kardeşinin ya da çok yakın bir arkadaşının ödemesi gereken bir borç vardır. Kendi birikimini tehlikeye atabilirsin.
Ya ne gerek var? Tamam, kardeş için evet yapılır ama ya yine de düşün derim. Çünkü dikkat et diyorum bak bu hafta. Özellikle Venüs seni nereden yaralayacak biliyor musun? Hayır diyemediğin yerlerden. Evet, eğer hayır diyemezsen Venüs seni her yerden vurmaya hazırlanıyor. Bak çok dikkat et. Sadece bunu para konusu olarak düşünme. Bu uyarımı lütfen dikkate al derim. Ve geldik hafta ortasına. Şimdi 12 Şubat civarında zihnin sana şöyle bir dur ihtarı çekecek. Evet, çok samimiyim. Belki de yani evinde mesela bozulan bir musluk, belki de ödemeyi bekleyen bir fatura, partnerinin bu akşam konuşalım mı diye o gergin bir mesajı, işte o an şunu anlayacaksın. Ya ben herkese yetmeye çalışırken kendime neden bu kadar geç kalıyorum? Kendini yok sayıyorsun. Ne gerek var? Uzun süredir ertelemiş olduğun planların varsa köklü düzen değişikliği artık bir hayal olmaktan çıkacak, senin için bir zorunluluğa dönüşecek. Ve o meşhur 14 Şubat Cumartesi. Evet, Satürn Koç burcuna geçti. Senin içinse en çok kariyer ve gelecek alanında etkili olacak ama maalesef soğuk bir duş etkisi yaratacak. Şimdi Satürn senin o aşırı korumacı ve bazen de böyle bağımlılık geliştiren yanını test ediyor olacak, olur mu? Eğer böyle patronunla olan ilişkin böyle idare etme üzerine kuruluysa, hani pamuk ipliğine bağlıysa ya da ne bileyim bir iş ortaklığında böyle hep sen alttan alan tarafsan, işte bu hafta sonu o maskeler düşüyor. Gözün aydın. Evet, para mevzusuna geçelim. Şimdi bu hafta cüzdanını sıkı tutman gerekiyor, olur mu? Duygusal bir boşluktayım diye hani böyle kendimi ödüllendireceğim diye atarsan kendini böyle AVM'lere, alışveriş merkezlerine, harcamalara, işte çıkmış olduğun o kısacık alışveriş turu ne olacak biliyor musun ay sonunda? Seni mahvedecek. Çok zorlar. Aman dikkat et, şaka bir tarafa. Ve Yengeç. Şimdi senin özetle toparlayacak olursak, evet bu hafta senin için evet zor bir hafta. Gökyüzü seni herkesin limanı olmaktan istifaya davet ediyor. Eğer bir şeyler böyle canını sıkıyorsa bu bir haksızlık değil. Sadece artık kendi sınırlarını çizmen için sana verilen aslında çok önemli bir işaret. Bu hafta kimsenin annesi, babası ya da kurtarıcısı olmak zorunda değilsin. Ne yapman lazım biliyor musun? Sadece kendinin sahibi ol. Evet, geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Şimdi aslan ve yükselen aslanlar için 9-15 Şubat haftası bir şeylerin ters gittiğini fark ettiği bir hafta olacak. Evet, dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünebilir ama İnsanlar seni takdir edebilir, yaptıklarını fark edebilirler. Hatta ne kadar güçlü duruyorsun diyenler de olabilir. Çevrende bu sesler artabilir. Ama bu hafta senin için yani iyi kötü ayrımı biraz yetersiz kalacak. Ya bu bir itibar mı, özgürlük sınavı mı dersen, inan benim de burada kafam karışıyor. Tamamen senin bu hafta yaşadıklarına bağlı kalıyorum. Kararı sen vereceksin. Gerçekten bu bir itibar mı yoksa özgürlük sınavı mı? Yaşayacaksın ve göreceksin. Ben de yorumlar kısmında merak ediyorum. Lütfen bana yaz, olur mu? 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde senin için sahnenin arka tarafı aydınlanıyor. Biliyorsun çok uzun zamandır sahnenin ön tarafındaydın ama şimdi arka tarafı aydınlanıyor. Evet, başkalarıyla paylaştığın sorumluluklar, gizli kalan borçlar, bana emanet denilen meseleler böyle bir anda ağırlaşabilir, biliyor musun? Partnerinin yapmış olduğu bir hatayı şimdi mesele çıkmasın diye böyle üstüne alabilirsin, alttan alabilirsin. Ama bu hafta senin için tehlike ne biliyor musun? Sevilmek için kurtarıcı rolüne lütfen bürünme. Venüs balık seni şefkatli yapıyor evet, ama sınırlarını da oldukça silikleştiriyor. Yani şefkatle fedakarlık arasındaki farkı kaçırırsan ne olur biliyor musun? Bu haftanın sonunda neden bu kadar yoruldum diye böyle oturur kendine sorarsın dertli dertli. Haftanın ortasında 12 Şubat civarında zihninde aslında net bir tamam artık anı yaşanabilir. Şimdi bu büyük bir kavga ya da böyle dramatik bir olay olmak zorunda değil ki. Bir banka mesajı olabilir, beklenmedik bir mail olabilir ya da ne bileyim uzun süredir ertelediğin bir borç meselesi, ortak bir ödeme ya da hani sonra konuşuruz dediğin bir paylaşım konusu gerçek yüzünü gösterebilir. Evet, bu olaylar seni korkutabilir, korkutur haliyle, ama aynı zamanda da rahatlatacak. Çünkü bağımlı olduğun bir düzeni ilk kez net bir şekilde göreceksin. Yani karar vereceksin artık. Ve 14 Şubat Cumartesi Satürn Koç burcuna geçtiğinde senin için idare etme dönemi kapanıyor. Bu sevgililer günü sadece böyle romantik planlarla geçecek bir gün değil. Aksine gelecek planlarını böyle ciddiyetle kazanmış olduğun bir eşik olacak senin için. Eğitim, yurt dışı, kariyer yönü ya da ne bileyim bir gün yaparım dediğin o hedeflerin artık masaya önüne geliyor. Mesela uzun zamandır ertelemiş olduğun bir başvuru, yarım bıraktığın bir eğitim ya da şartlar uygun olunca dediğin bir proje artık senden netlik isteyebilir.
Özetle toparlamam gerekirse sevgili aslan ve yükselen aslanlar, bu hafta senin için parlamakla değil, yük hafifletmekle ilgili. Eğer bu hafta böyle bir şeyler çatırdıyorsa bu senin gücünü kaybettiğinden değil, artık sana ait olmayan yükleri fark ettiğinden kaynaklanıyor. Kendine dürüst olduğun sürece bu hafta seni küçültemez, küçültmez. Aksine daha özgür bir aslana dönüştürür. Evet, geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Şimdi Başak ve yükselen Başaklar için 9-15 Şubat haftası idare ediyorum dediğin her şeyin bedelinin önüne konmuş olduğu bir hafta. Şimdi bu bir iyi niyet haftası değil elbette. Yani net bir operasyon haftası size için. Evet, gökyüzü senden her şeyi düzeltmeni istemiyor. Tam tersine ne istiyor biliyor musun? Hangi yükleri artık taşıyamayacağını seçmeni istiyor. 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde iş hayatında ve ortaklı konularda böyle mantıklı sınırlar biraz gevşiyor diyebilirim. Yani bir yerden bir şey olmaz duygusu çok kolay devreye girebilir. Yani burada somut konuşmam gerekirse iş yerinden böyle senin sorumluluğunda olmayan bir projeyi sadece başkası zor durumda diye üstlenebilirsin. Bak, gereksiz bir şeylerin altına giriyorsun. Şimdi ne gerek var? Bırak herkes kendi sorumluluğundaki işleri yapsın. Bu hafta başkalarının böyle eksiklerini kapatmak için harcadığın böyle her ekstra çaba ne oluyor biliyor musun? Doğrudan kendi özel hayatından ve bedeninden çalıyor. Maddi tarafta da benzer bir risk var biliyor musun? Arkadaşına borç vermek, ortak bir harcamada payından fazlasını üstlenmek için gerçekten uygun bir zaman değil. Zaten böyle bir şeyde gerek yok, yani çok da gereksiz. Hafta ortasına doğru da Merkür Kuzey Ay düğümü etkisiyle böyle zihninde net bir eşik oluşacak. Bu bir ev değişikliği, bir tatil planı ya da uzun süredir beklediğin bir iş görüşmesiyle ilgili olabilir. Eğer bir sözleşme, anlaşma ya da böyle imza gibi şeyler gündeme gelirse o gün duymuş olduğun böyle küçük ama teknik bir detay sana burada bir şey eksik hissini verebilir. Bak, bu çok önemli. Bu bir sezgi, tamam mı? Bu sezgiyi de lütfen hafife alma, küçümseme. Ya da şöyle söyleyeyim, evet bunu küçümseme, dikkate al. Ani bir hamle de yapma. Hemen devamında da böyle bir uyarıda da bulunayım. Ya gemileri yakma, bir kez daha düşün, hatta bir kere daha düşün, kararını ver, ondan sonra imzanı at. Olur mu? Şimdi 14 Şubat Cumartesi Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte bu hafta sonu romantizm yok, gerçek hayat konuşuyor senin için. Banka hesapları, krediler, aman aman, sigortalar, eyvah, ortaklı paralar. Ne oluyoruz? Satürn'ün mesajı sana çok açık burada. Ne diyor? Hayatını başkasının cebine, sözüne ya da insafına bağlamayı bırak diyor. Vallahi Başaklar, sizin için zor bir hafta. Şöyle özetle de toparlayacak olursam, evet bu hafta görünmez kahraman rolünün kapanışı. Eğer bedenin sinyal veriyorsa, uykuların bölünüyorsa ya da sürekli yorgunsan, sebebi zaten çok basit değil mi? Uzun süredir başkalarının düzenini ayakta tutuyorsun ama kendi hayatını ciddiye almak için son derece böyle lakayt davranıyorsun. Hayır. Artık doğru zaman bu zaman. Kendi hayatında lütfen ciddiye al. Kendini en sona yazmaktan vazgeç. Çünkü bu hafta kimse seni senin kadar düşünmeyecek, biliyor musun? Evet, geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi terazi ve yükselen teraziler için 9-15 Şubat haftası hayatında uzun süredir fena değil diye sürdürmüş olduğun düzenlerin artık sorgulanmaya başladığı bir hafta diyebilirim. Evet, büyük krizler yok. Evet, dramatik kopuşlar da yok. Ne var Gökçe Hanım şimdi diyeceksiniz değil mi? İşte tam da bu yüzden tehlikeli diyorum. Çünkü bu hafta seni zorlayan şey başkaları olmayacak. Alışmış olduğun ama bir türlü ilerletemediğin o konfor alanı olacak. 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde günlük düzenin ve iş akışın biraz dağılabilir. Yani her şey bir şekilde ilerliyor gibi görünebilirsin ama verimin düşecek. Mesela bir iş tamamlıyorsundur ama içinden ya ben bunu daha iyi bir yerde olmalıyım diye geçirebilirsin. İşte bu hafta terazi için risk sorun çıkmıyor diye yerinde saymayı kabullenmek. En tehlikelisi de bu değil mi? Başarı böyle gelmez ki. Evet, para kısmına bakalım. Şimdi bu hafta sessiz ama ciddi bir başlık. Evet, büyük kayıplar yok ama ani kazançlar da yok. Yani harcamaların değil ama kazanç emek dengen biraz canını sıkacak. Yani bu kadar uğraşıyorum ama karşılığı bu mu hissi biraz artabilir. Bu hafta yeni bir maddi risk almak için uygun bir zaman mıdır diye bana sorarsanız bence değil. Temkinli olmakta yarar var ama mevcut düzeni yeniden yapılandırmak için aslında son derece
uygun bir zaman dilimi diyebilirim. Haftanın ortasında Merkür Kuzey Ay düğümü etkisiyle böyle zihninde kısa bir netleşme yaşanabilir. Bu bir konuşma olabilir, bir teklif ya da basit bir fark ediliş bile olabilir. Bir anda şunu düşünebilirsin: ben bu hayatı otomatik pilotta mı yaşıyorum? Ya bu bir kriz değil, uyandırma alarmı diye algıla, olur mu? Yani ve tabii ki çok önemli bu kısmı, bu sinyali lütfen yok sayma, ciddiye al derim. 14 Şubat Cumartesi biliyorsunuz Satürn Koç burcuna geçiyor ve bununla birlikte terazi için böyle idare etme dönemi kapanmaya başlıyor. Önümüzdeki süreçte yarım kararlar, belirsiz hedefler ve ertelenmiş planlar seni daha fazla yoracak. Aman dikkatli ol. Özetle toparlayacak olursam terazi bu hafta başkaları için değil, kendi hayatının temposu için karar vermek zorundasın. Büyük kopuşlar şart değil ama küçük netlikler şarttır, değil mi? Eğer bu hafta içsel bir huzursuzluğun varsa sebebi bir şeylerin yanlış gitmesi değil, uzun süredir aynı yerde duruyor olman. Zaten bunu fark ettiğinde önümüzdeki ayların belki de en büyük kazancını sağlamış olacaksın. Ve geldik sevgili akreplere. Akrep ve yükselen akrepler. Şimdi 9-15 Şubat haftası kontrol ettiğini sandığın alanlarda aslında ne kadar kırılgan dengeler üzerinde durduğunu fark ettiğin bir hafta olacak desem sizler için. Evet, bu hafta her şey elimde hissiyle değil de bir şeyler elimden kayıyor mu sorusuyla başlayabilir sizler için. Ve gökyüzü seni panikletmek istemiyor ama küçük de bir hatırlatma yapmak ister gibi de bir niyeti var diyebilirim işin açıkçası. Yani ne yalan söyleyeyim. Evet, 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde özellikle keyif alanların, tutkuların ve özel hayatın daha kontrolsüz çalışmaya başlayacak. Normalde mesafeli durduğun birine karşı böyle ani bir yakınlık duygusu hissedebilirsin. Bu bir eğlence planı, bir tatil fikri ya da şu an iyi hissettiriyor dediğin bir harcama sonradan buna gerek var mıydı da dedirtebilir. Yani sizler için bu hafta biraz aslında karışık diyebilirim. Evet, para kısmına da geldiğimizde para ve güç dengeleri bu hafta sizin için aslında, evet tabii ki herkes için önemli, sizler için de önemli ama böyle sessizce çalışıyor diyelim mi? Yani şimdi kimle neyi paylaşıyorsun? Kim sana ne kadar bağlı? Sen kime ne kadar bağımlısın? İşte kafanda böyle netleşmeye başlayacak sorular ve cevaplar olacak. Aslında kötü bir şey değil, sizler için iyi. Büyük hamleler için uygun bir hafta değil diyelim. Çünkü mevcut riskleri görmek için çok uygun. Anlatabiliyor muyum? Eğer mesela bir konuda içten içe bu iş sağlam değil diyorsanız bak, o ses boşuna değil, olur mu? Bu sese lütfen kulak verin. Ve gelelim şimdi hafta ortasına. Merkür Kuzey Ay düğümü etkisiyle kısa ama böyle rahatsız edici bir farkındalık getirecek. Şimdi bu nedir diyelim. Bir konuşmada duyduğun tek bir cümle, bak bu çok önemli. Yani küçücük bir detay ya da böyle bir davranış sana birinin gerçek niyetini gösterebilir. Aslında kötü değil bu. Belki o anki hissettiğiniz duygu, evet, sizin kafanızda ve içinizde tabii ki şaşkınlık yaratabilir. Tüh, yani neden böyle, şimdi gerçek yüzünü gördüm diyebilirsiniz. Ama bu şaşkınlığı yaşamanız da aslında sizin hayrınıza olabilecek bir şey. Bu bir yüzleşme haftası değil. Bunun da altını çizelim ama gözlerini kapatma lüksünün olmadığı bir hafta. Olur mu? Yani körü körüne gitmeyeceğin bir hafta. Akrep için belki de en büyük hata nerede? Her şeyi bildiğini sanıp işareti görmezden gelmek olur. Bakın, bu sizin için aslında olabildiğince kilit bir cümle. Ve geldik 14 Şubat Cumartesi. Meşhur Satürn Koç burcuna geçiyor. Artık bunu ezberlediniz değil mi? Şimdi bununla birlikte hayatında kontrol edemediğin ama böyle sürdürdüğün düzenler daha fazla yorucu hale gelecek. Önümüzdeki dönemde bedenin, iş temposu ve günlük yaşamın sana sınırlarını hatırlatacak. Yani bir kısa mola ver diyebilir, kendini dinle diyebilir. Bu uyarılara lütfen kulağını tıkama, açık ol ve denilenleri lütfen yap, olur mu? En azından çabala. Bu hafta sonu romantizmden çok düzen konuşacak sizler için. Ne kadar çalışıyorsun, ne kadar dinleniyorsun? Bakın işte burada anlatmak istediğim konu bu. Neyi gerçekten yönetiyorsun? İşte Satürn'ün sana yine burada çok net bir mesajı var. Gücünü korumak istiyorsan her cephede savaşamazsın, değil mi? Evet sevgili akrep ve yükselene akrep olanlar, evet, hepimiz için bu hafta tabii ki zor ama bu hafta seni zorlayan şey dış tehditler değil, gereksiz riskler. Risk almayacaksın bu hafta. Anlatabiliyor muyum? Kontrol her şeyi tutmak değil ki, neyi bırakacağını da bilmek değil mi bence? En doğrusu da bu. Eğer bu hafta içsel bir huzursuzluğun varsa bunu bir zayıflık olarak kabul etme. Sezgilerinin çalıştığı için tam tersine mutlu olmalısın ve bunu en iyi şekilde değerlendirmelisin diyorum ve noktayı koyuyorum. Ve geldik sevgili yay ve yükselen yaylar. Şimdi sizleri 9-15 Şubat haftası özellikle
uzun zamandır üstünüzde biriken ağırlığın nihayet hafiflemeye başladığı iyi bir hafta diyerek cümleme başlamak istiyorum. Evet, güzel. Şimdi güzel başladık. Her şey bir anda çözülmüyor değil mi hayatımızda? Haliyle. Ama yön değiştirebilir. İşte sizin için bu hafta o hafta. Bu hafta sizi yoran şeyler geri planda kalacak. Nefes alabileceğiniz alanlar nihayet açılıyor. Ben de sizin yerinize şöyle derin bir nefes aldım. Şimdi 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde özellikle bakın ev, aile, özel hayat tarafında böyle yumuşamalar başlıyor diyebilirim. Uzun süredir böyle içini sıkan bir mesele beklediğinden daha kolay çözülebilir. Evle ilgili bir düzen değişikliği, aile içindeki bir gerginlik ya da senin huzurunu bozan bir konu böyle tatlı bir konuşmayla toparlanabilir. Bu hafta yay için belki de en güzel şey ne biliyor musunuz? Her şeyi tek başına sırtlanmak zorunda olmadığını fark edeceksiniz. Şimdi geldik iş ve para kısmına. Özellikle bu hafta akış çalışıyor sizler için biliyor musunuz? Evet, güzel. Yani böyle büyük sıçramalar, beklentiler değil ama böyle rahatlatan minik minik gelişmeler olacak. Beklediğin bir ödeme, uzayan bir işin tamamlanması mümkün bu süreçte. Parayla ilgili kararlar alırken size şöyle bir tavsiyem olacak. Bu hafta lütfen sakin kalın. Panik yok. Olur mu? Acele de yok. İşte burada doğru adımı attığınız takdirde zaten devamı da gelecek. Küçük ama doğru hamleler size uzun vadede gerçekten kazanım sağlayacak ve haliyle de işlerinizi kolaylaştıracak. Ve geldik haftanın ortasına. Şimdi Merkür Kuzey Ay düğümü etkisiyle zihninde net bir yön duygusu oluşabilir. Bu hafta yay için önemli olan şey şu. İçinden gelen sesi ciddiye almak. Büyük karar almak zorunda değilsin her zaman değil mi? Böyle kararlar almıyoruz hayatımızda ama içgüdünü lütfen bastırma. Ya o iç sesimiz zaten bize hiçbir zaman hata yaptırmaz. Emin olabilirsiniz. Yeter ki ona kulak verin. İşte bu hafta gelen fikirler de boşa gitmeyecek. Ama nasıl gitmeyecek? İç sesini dinlediğin takdirde. 14 Şubat Cumartesi günü Satürn artık Koç burcuna geçiyor. Peki sizde ne gibi etkiler yaratacak? Yay için daha cesur ama daha bilinçli bir dönem başlatacak. Bu geçiş seni kısıtlamayacak. Evet. Hatta tam tersine enerjini o kadar doğru yere koymanı öğretecek ki sana. Kazanım sende. Aşk, hobiler, yaratıcılık ve beni ben yapan şeyler yeniden önem kazanacak. Bu hafta sonu böyle keyif aldığınız bir plan, bir tanışma ya da uzun süredir ertelemiş olduğunuz bir isteği hayata geçirebilmek size tabii ki iyi gelecek. Herkese iyi geldiği gibi değil mi? Ama bu kez kaçış için değil, gerçekten istediğiniz için yapacaksınız bunları. Evet sevgili yaylar, size için çok da böyle kötü, karamsar bir tablo yok en azından değil mi? Diğer burçlara göre kıyasladığımızda daha sakin, daha keyifli geçirebileceğiniz bir hafta. Hadi şimdi sizi özetle şöyle bir toparlayalım. Sevgili yay ve yükselen yaylar, bu hafta sizin için evet toparlanma ve yön bulma haftası. Her şey tabii ki güllük gülistanlık değil ama ilk kez böyle önünüzün açıldığını hissettiğiniz bir hafta. Hani böyle hafif böyle bir nefes alabileceğiniz bir hafta diyebiliriz. İçin rahatlıyorsa sebebi tabii ki şans değil, doğru yerde durmaya başlaman. Yani bunun en önemli sebebi bu ve bu haftayı iyi değerlendirirsen, bak gerçekten söylüyorum, bu haftayı iyi değerlendirebilirsen önümüzdeki döneme daha hafif ve daha net hatta huzurlu girersin diyorum. Evet, adım adım ilerliyoruz. Sırada sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar var. Şimdi Oğlak ve yükselen Oğlaklar 9-15 Şubat haftası uzun süredir taşımış olduğunuz yüklerin artık normal olmadığını fark ettiğiniz bir hafta. Evet, sizler oldukça dayanıklısınız. Doğru, bunu kabul ediyoruz. Ama bu hafta gökyüzü sana ne diyor biliyor musun? Dayanıyorsun da nereye kadar gidecek bu güç ve dayanma değil mi? Neticede bir insansınız. Evet 10 Şubat Salı günü Venüs Balık burcuna geçtiğinde iletişim trafiği güzel, yumuşuyor ama aynı anda da dağılmaya oldukça açık bir hale geliyor. Şimdi biraz detaylandıralım. Evet iş konuşmaları var, mesajlar var, görüşmeler var ve bunlar artabilir. Fakat netlik azalabilir. Tamam mı? Yani böyle bir dengesizlik var. Şimdi bu hafta Oğlak için evet risk, sözlere fazla bel bağlamamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani çok sözlere takılmayın. Yazılı olmayan, netleştirilmemiş hiçbir şey sağlam değil. Hani size böyle güzel tatlı tatlı sözler söyledikleri zaman kanmayın diyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi maddi konular kısmına bakacak olursak bu hafta sessiz ama tabii ki önemli. Büyük krizler yok evet ama uzun vadeli planların gerçekçiliği masaya
masaya geliyor. Yani bu tempoyla bu hedef olur mu? Bu kazanç bu yükü karşılıyor mu gibi soruları böyle zihninizde dolanıp duracak. Sizi biraz böyle karıştıracak, kurcalayacak. Bir yatırım, bir birikim planı ya da ne bileyim böyle geleceğe dönük bir karar gözden geçirilebilir bu hafta. Dikkatli olmanızı isterim. Ve bu hafta böyle ani bir hamle yapmayın, olur mu? Revizyon haftası çünkü. Yani hesabı, kitabı yeniden yapmak seni geriye değil tam tersine ileri taşır. Yani hesaplı kitaplı gidersen, düşünerek hareket edersen ve adımlarını bu şekilde atarsan tabii ki kazanan taraf sen olursun. Ve hafta ortası şimdi Merkür Kuzey Ay düğümü etkisiyle evet kısa bir farkındalık yaşayabilirsin. Oğlak için aslında bu farkındalık çok kıymetli olacak. Çünkü bundan sonra neyi üstleneceğine daha bilinçli karar vereceksin. Yani bu farkındalığı yaşaman lazım. Senin hayrına olabilecek bir şey. Ve 14 Şubat Cumartesi Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte Oğlak için ev, aile, temel düzen konuları böyle daha ciddi bir hale geliyor. Yaşam alanın, aile içindeki rollerin ya da ben burayı böyle idare ediyorum dediğin düzenler var ya artık seni daha fazla yoracak hale gelecek. Ve Satürn'ün mesajı da tabii ki sana burada çok net olacak. Ne diyecek? Temeli sağlam olmayan hiçbir yapı uzun süre haliyle ayakta kalamaz, yıkılır der. Yani buradan aslında çok mesaj var biliyor musunuz anlayana. Evet sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, şimdi bu hafta sizden daha fazlasını isteyenlere değil de kendi sınırlarına kulak verme haftası, olur mu? Evet güçlü olabilirsiniz ve zaten böyle de duruyorsunuz hayata karşı ama güçlü olmak her şeyi taşımak demek değil ki, her şeye sırtlanmak demek değil. Eğer bu hafta böyle bir yorgunluk hissediyorsanız, yani artık nereye kadar dediğiniz bir noktaya geldiyseniz bunu bir zayıflık olarak dile getirmeyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Artık bazı yükleri gerçekten birilerine ya da birisine devretme zamanının geldiğini hissedeceksiniz ve zaten bu da size bir işaret. Lütfen bu işaretleri güzel okuyalım, olur mu? Sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Şimdi 9-15 Şubat haftası, evet uzun süredir bir şeyler değişmeli dediğin alanlarda evet nihayet hareket hissinin başladığı iyi bir hafta diyelim. Şimdi her şey çözülmüş değil ama bu kez beklemek seni yormayacak. Çünkü yönün artık belli diyebiliyoruz. İşte bu hafta seni rahatlatan şey şansın olmayacak. Kontrolün yavaş yavaş eline geçmesi olacak. Haliyle bu da seni ufaktan böyle mutlu edecek. 10 Şubat Salı günü. Venüs Balık burcuna geçtiğinde hem para hem de ilişkiler tarafında böyle daha esneklik var ama daha sezgisel bir dönem başlıyor. Olur mu? Şimdi maddi konularda evet eskisi kadar çok katı olmayacaksın. Zaten böyle de değilsin. En mantıklısı bu yerine ne diyeceksin? Bana gerçekten iyi gelen ne gibi düşünmeye başlayacaksın. Daha önce sırf güvenli diye sürdürdüğün bir iş düzeni ya da kazanç modeli artık seni tatmin etmeyebilir. Çünkü artık neyin ne olduğunu az çok çözmeye başladın, değil mi? Farkındalık oluşmaya başladı. Evet büyük bir risk almazsan ama küçük bir yön değişikliği böyle kafanı rahatlatacak. Yani seni mutlu edecek. Harcama yaparken de aynı şey geçerli. Yani gösteriş için yapma bunu. Olur mu? Hayatını kolaylaştırdığı için para harcamak isteyebilirsin ki de öyle yap. Aşk ve ilişkiler tarafına bakalım. Tabii ki en çok merak edilen kısımlardan biri de bu. Şimdi aşk ve ilişkiler tarafında bu hafta böyle daha netsiniz ama daha da sakin bir hava var. Yani ikisi bir arada. Şimdi biraz detaylandırın. Eğer ilişkin varsa şöyle söyleyeyim. Partnerinle arandaki meseleler dramatik değil. Olur mu? Daha çok biz gerçekten aynı yerde miyiz sorusu üzerinden ilerleyecek. Güzel, netlik var en azından. Büyük tartışmalar yerine kısa ama dürüst konuşmalar öne çıkabilir. Bekar Kovalar, şimdi bu hafta klasik flörtlerden çok böyle zihinsel uyum yakaladıkları biri dikkatinizi çekebilir. İlk anda böyle büyük bir heyecan duymayacaksınız ama hani tuhaf bir tanıdıklık hissi oluşacak içinizde. Karar size kalmış artık, tabii o kadarına da müdahale edemem. Ve haftanın ortasına doğru ilerleyelim. Şimdi Merkür Kuzey Ay düğümü etkisiyle zihinde belirgin bir netleşme yaşanabilir. Bu bir iş teklifi, bir proje fikri ya da ben aslında bunu istiyorum dediğiniz bir fark ediliş olabilir. Aynı netlik ilişkiler için de geçerli. Yani kiminle yolu yürümek istediğiniz, kiminle sadece vakit doldurduğun daha görünür hale gelecek. İşte netleşecek dediğim kısım bu. Bu bir kopuş haftası asla değil ama kendine yalan söyleme lüksünün de kalmadığı bir hafta diyebilirim. Ve 14 Şubat Cumartesi Satürn nereye geçti? Koç burcuna biliyorsunuz. Peki bu durum sizlerde nasıl bir etki oluşturacak? Şimdi Kova için konuşma dönemi kapanıyor.
adım dönemi başlıyor. Çok severim bu kısımları. Evet, artık konuşma dönemi bitiyor ve hayata geçirme, yani o ilk adımı atma dönemi. Bakın çok önemli. Bu hafta sonu böyle romantik jestlerden çok gerçek duruş önem kazanacak. Bakın size Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte getirilen belki de en büyük farkındalık bu. Önemli notlar bunlar. Lütfen dikkatlice izleyin, dinleyin, notlarınızı alın. Evet sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Şimdi sizi şöyle bir toparlayacak olursak özetle. Evet, bu hafta sizin için hem zihinsel hem duygusal olarak dengeye gelen bir hafta. Ne aşk her şeyi böyle ele geçiriyor, ne para tek başına belirleyici oluyor, ne iş seni boğuyor. Şimdi ilk kez hepsi aynı anda yerine oturabiliyor. Yani taşlar sanki böyle yerli yerine oturuyor gibi, değil mi? Eğer bu hafta içinden böyle tam olarak buydu dediğin bir his geçiyorsa işte bu asla ve asla tesadüf değil. Yorumlar kısmına bekliyorum, olur mu? Çok merak ediyorum gerçekten. Ve geldik sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet, balık ve yükselen balıklar için 9-15 Şubat haftası artık ben deme cesaretin böyle yavaş yavaş yerine oturdu. Gerçekten çok önemli bir hafta. Şimdi bu hafta tabii ki bir mucize bekleme. Ama şunu da fark edebilirsin, görebilirsin. Hani uzun zamandır böyle ilk kez kendini ikinci plana atmadan ilerleyebiliyorsun ya, işte bu senin için çok önemli. Ve gökyüzü seni dağıtmıyor. Tam tersine öyle güzel topluyor, öyle güzel sarıp sarmalıyor ki işte bu siz için çok büyük bir şans. 10 Şubat Salı günü Venüs balık, yani senin burcuna geçtiğinde sahne doğal olarak tabii ki sana dönüyor. Hem dış görünüşünle hem de enerjine böyle daha fazla fark edilebilirsin. Aşk tarafında bu oldukça belirgin. İlişkin varsa partnerin senin daha hassas ama aynı zamanda da daha net bir yerden görmeye başlayabilir. Bekar balıklar, bu hafta flört ihtimali yüksek ama mesele sadece romantizm, aşk değil. Beni gerçekten anlayan biri var mı sorusunun cevabı. Zaten bu sorunun cevabını buluyorsanız yapacak bir şey yok. Bu hafta tanışmalar yüzeysel asla değil, gerçekten iz bırakıcı olabilir. Şimdi aşk kısmı güzel. Peki bakalım para kısmı? Aynı şekilde ilerliyor. Şimdi para ve maddiyat tarafında balık için bu hafta aslında akış teması var. Evet, ama bu sınırsızlık demek değil. Yani kazançla ilgili küçük ama moral yükselten gelişmeler olabilir. Hani böyle birden böyle bir wow diyebileceğiniz bir mucize haftası değil. Evet, hani küçük küçük akan yerler. Anlatabiliyor muyum? Ancak Venüs balık etkisiyle harcamalarda hak ettim refleksi de devrede. Ya buna da çok fazla kapılmayın diyorum ama neyse. Kendine iyi bir şey almak isteyebilirsin ve bu seni gerçekten mutlu edebilir, iyi gelebilir. Ama başkaları için harcarken lütfen bu sınırı kaçırmayın. En sinir olduğum modeldir. Evet, kendime her şeyin en güzelini alayım edeyim ama yani bir başkası için bu kadar da kendinizi hırpalamayın. Yani kesenin ağzında bu kadar açmayın derim. Dikkatli gidin. Evet, iş tarafına da bir bakalım. Şimdi balık için içgüdüler evet oldukça güçlü. Haftanın ortasına doğru Merkür, Kuzey, Ay düğümü etkisiyle tabii ki kafanda bazı netlikler oluşabilir. Bu bir karar değil ama, olur mu? Yani güçlü bir his. Böyle düşün. Ben bu yoldayım ya da bu bana göre değil diyebileceğin bir nokta. Özellikle yaratıcı işler, kişisel projeler, eğitim ya da yön değişikliği düşünen balıklar için sanıyorum bu hafta gerçekten çok önemli ipuçları taşıyor. Benden söylemesi, ipuçlarını da artık veriyorum. Çözüm size kalmış. Mantık değil, evet sezgi konuşuyor ve bu kez gerçekten bu sezgi doğru konuşuyor. Emin olabilirsiniz. Ve 14 Şubat Cumartesi Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte balık için işin maddi ve somut tarafı aslında daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Önümüzdeki dönemde bir şekilde demek aslında biraz sizi zorlaştıracak bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Bu hafta sonu özellikle bütçe, kazanç ve kendi ayaklarının üzerinde durma konusu böyle çok ciddi bir şekilde önünüze gelecek ve özellikle de bu kısma çok dikkat etmek lazım. Evet, bu konu çok ciddi bir yerden ele alınacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuyu es geçmemeniz gerekiyor. Satürn'ün mesajı da zaten çok sert ama bir o kadar da net. Ne diyor biliyor musun? Hayallerini ayakta tutmak istiyorsan onları yere bastırman gerekiyor. Bak, çok iddialı bir cümle. Evet, özetle toparlayacak olursam sevgili balık ve yükselen balıklar, bu hafta senin için hem kalbin hem hayatın hızlanmaya başladığı bir hafta. Evet, aşk var, ilgi var, akış var ama aynı zamanda da çok büyük de bir gerçeklik var. Kendini yok saymadan ilerleyebilirsen bu hafta sana gerçekten oldukça iyi gelecek.
Evet, bu hafta gökyüzü bize şunu hatırlatıyor. Ertelemek artık bir seçenek değil. 10 Şubat'ta Venüs'ün Balık burcuna geçmesiyle duygular yumuşadı. Bastırılan hisler daha görünür oldu, değil mi? Ama 14 Şubat'ta Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle iş ciddiye biniyor. Artık sadece ne hissettiğimiz değil, bu hislerle ne yaptığımız da önemli. Evet, kaçılan sorumluluklar, adı konmamış ilişkiler ve yarım bırakılan planlar ya tamam ya devam noktasına geliyor. Evet, bu hafta kolay olmayabilir ama boşuna da gelmedi, boşuna da değil. Bazı haftalar yormak için değil, hayatı hizalamak için gelir. Eğer bu gökyüzü rehberi sana bir şeyler fark ettirdiyse videomu beğenerek destek olabilirsin. Bu benim için gerçekten çok önemli. Gökyüzünün dilini birlikte çözmek için kanalıma abone olmayı da unutma diyorum. Peki sen bu hafta nerede netleştin, nerede kendini akışa bıraktın? Yorumlarda lütfen paylaş, hepsini okuyorum. Önümüzdeki hafta görüşene kadar cesaretin ve farkındalığın gerçekten bol olsun. Hoşçakalın.